Süper oldu reçelimiz. İşte bu kadar da bize kaldı. Seray yarım kavanoz da bize kaldı. Oo bayağı varmış kız, ben yine azıcık diye döküvereyim dedim. Bakın. Şu anda sıcak. Bu soğuduğu zaman daha da kıvamlanacak, daha da lezzetlenecek. Yapacağız. Bugün böğürtlen reçeli yapacağız. Gördüğünüz gibi bahçemde böğürtlenleri topladım. Şöyle 1 kilo kadar, bilmem fazla çıkar mı, reçel yapacağız hep birlikte. İlk önce ne yapıyoruz? Böğürtlenlerimizi topladık ama ayıklamadık. Şöyle sapın çöpünü ayıklayacağız ve reçelini hazırlayacağız. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hep birlikte yapalım bakalım ne kadar reçel çıkarabileceğiz. Şöyle gösterelim. Hemen bunları saplarını alıyorum. Artık ne kadar olursa, yarım kilo, 1 kilo ne olursa o kadar. Hemen ben şimdi böğürtlenleri temizleyeyim. Sap kısımlarını alıyorum. Şöyle. Olsun 1-2 kavanoz. Zaten torunlar istedi. Özellikle güzel kokuyor ya bunların reçeli. Anneanne bize de ver, bize de ver yapayım da onlara da verelim bundan. Bakalım 2 kavanoz olursa birini onlara veririz, biri de bize kalır. Tamam. Ben hemen şimdi ayıkladım. Bunlar çöp kaldı. Şu kadar oldu. Şimdi yıkayacağım kızlar şurada. Şöyle bir yıkayalım. Tozu gübürü gitsin. Öyle. Böğürtlenlerimizi yıkıyoruz. Suyun içinden böyle alıp yıkarsanız gübürler böyle tencerenin içinde kalır. Kabın içinde kalır. Böyle o şekilde yıkayalım. Başlıyoruz reçelimizi hazırlamaya. Şöyle gösterelim. Bu kadar böğürtlenimiz var. Şöyle. Birebir ölçü koyabilirsiniz. Birebir ölçüden biraz eksik koyabilirsiniz. Azıcık ekşimtırak isterseniz. Yani illaki ama en garantisi birebirdir. Size kalmış. Azıcık eksik de olur. Ay şekeri de sökemedim. 1 kilo kadar şekeri döküyorum üstüne. Şimdi biraz da su koyacağım. Eğer bunu bir gün önceden yapmaya karar verirseniz bu şekilde de bekletin. Sabahleyin yapın ya da 3-4 saat böyle şekerde bekletebilirsiniz. O kendi suyunu yavaş yavaş salacaktır. Az bir şey bak. Hemen tastaki şekerleri yıkayacak kadar bir su bardağı daha döküyoruz. Şekerleri durladık. Tamamdır. Bu kadar yeterli. Hemen şimdi reçelimizi hazırlamaya başlıyoruz. Bekletmiyoruz çünkü suyunu verdik. Hemen ocağımı yakıyorum ve tenceremi koyuyorum. Biraz şöyle şimdi şekerini erimesini bekleyeceğiz. Böğürtlen reçeli yapıyoruz. Kendi bahçemizden topladık. Dalından topladık. 2-3 gündür bunlar toplanıp dolapta bekledi. Dondurucuda değil ama alt kısımda beklettim. Yani 3 gün falan oldu herhalde. Acık böyle toplayıp çünkü tamamen çok olsun diye bekledik, olmadı. Çünkü kuruyorlar bir taraftan da kızaranlar. O zaman diyelim yani ne yapalım, toplayalım bari de kaynatalım. Bak şimdi şeker de suyunu saldı. Böğürtlenler de tabii ki de onlar da birazcık salacak ve kaynamasını bekliyoruz. Evet bakın şimdi köpürmeye başladı. Evet şöyle şimdi kaynatıyoruz. Çok güzel renk verdi, gördünüz mü? Şunun güzel rengine bakın. Çok güzel rengi oldu. Zaten kendi bir güzel ya. Şimdi birazcık köpüklerinden alacağım ama çok sürekli bakın köpürecektir. Hep devamlı toplarsam reçel kalmaz. Birazcık alalım ama fazla değil. Şöyle hemen hafif kenarındaki şu
köpük yerlerine acı olmasın diye. Bakın sürekli köpürecek, bu ekşi bir meyve ya. Ekşi tatlı karışımı, onun için böyle köpürür. Ne kadar da alsak sürekli olacak. Ala ala da bitirmeyelim yani reçelimizi. Zaten olacağı bir avuç reçel. Değil mi Seray? Köpük topladım yani bayağı. Evet, yeter bu kadar. Şimdi reçelimizin biraz koyulmasını bekliyoruz. Evet, birazcık daha yağ koyuyoruz kızlar. Bu da parlaklık verecek ve fazla köpürmesini engelleyecek. Şu kadar yeterli. Çok bile kaçtı. Yağını da verdik. Artık o kadar köpürmesin yani. Bakabilirsin ya. Sen yabancı değilsin. Sen benim kızımsın. Bakabilirsin tabii ki de. Kızımı ben baktırım. Beraber biz onunla çok video çektik daha önceden, değil mi? Devam edelim. Ve fazla karıştırmayalım. Birazcık daha kaynasın bakalım. Limonunu vereceğiz. Reçelimiz güzel güzel oluyor kızlar. Bak köpürmesi yavaşladı gayrı. Yağını verdik ya. Köpürmesi yavaşladı. Kaç dakika kaldı? Az kaldı. Biraz kıvamını bekliyoruz. Kıvam olsun diye. Hepten şopur şopur olursa ekmek üstünde durmaz. Ha, yenmez mi? Yenir. Kışa kalmaz. Biraz koyu olması lazım kış için. Zaten kalmayacak. Biz onu güzel güzel yiyeceğiz. Seraya vereceğiz bir tanesini. Bir tanesi bize. Yarım kiloluk kavanoz hazırladım. 2 tane. Biri sana, biri bize. Tamam mı? Ekşi Birazca da limon suyu veriyoruz. Şekerlenmesin diye. Ay kaçtı galiba bir tane. Yeter. düşüyor. Tut bakalım sen bunu. Yeter yeter. Az zaten o. Çok gerek yok. Az az zaten. Fazla şey yapmayın. Ay limon mu yiyin kız? Evet. Biraz limon suyuyla birlikte de kaynasın. Bakın kıvamı gördünüz mü? Nasıl koyu koyu olmaya başladı. Kıvam almaya başladı. İşte böyle kıvamlı yaparsanız kışın istediğiniz zamana kadar kavanozlarda saklayabilirsiniz. Kıvamı aldı. Şimdi bu biraz da soğuduğu zaman tam kıvamına gelecek. Yani eğer daha da böyle kaynatırsak dağılır çat çat. Bu sefer de ekmeğin üstüne dahi koyamazsınız. Bakın kızım. Hemen şimdi kavanozlara doldurma aşamamız başlasın. Kavanozları bana getir bakalım. Orada benim kavanozlarım var. Yerden mi? Yıkadım ben orayı, ters kapadım. Valla tam kıvam. Kıvam süper. Kapatıyorum. Şu anda kıvamı yerinde. Şöyle tekrar. Görüyorsunuz değil mi kızlar? Böyle bu kıvamı gelene kadar kaynatın. Yani belli bir saati yoktur bunun. Benim ocağım hızlı yanar. Sizinki yavaş yanar. Şöyle yarım kiloluk kavanozlara koyacağım. Bakalım bir sana bir bana çıkacak mı? Seray az oldu biraz. Şimdi diğerine de koyalım. Kız bir damla şey oldu, bu ne abi? Vallahi bir damla oldu. Bir kavanoza dolduracağız. Biz de bayağı reçel yaptık diye kasılıyoruz yani. Neyse bunu sana veririz. Kalanları ben gene toplar yaparım. Bunu sen götürürsün. Okey. Çünkü diğerleri 1 kiloya olmaz. Az kaldı. Sıcak. Burada yardım için. Öf öf. Elim yandı. Hemen ben kalan reçeli tabağıma dökeceğim. Rengini görün. Yalnız süper oldu reçelimiz. İşte bu kadar da bize kaldı. Seray. Yarım kavanoz da bize kaldı. Oo bayağı varmış. Kız ben yine azıcık diye döküvereyim dedim. Biz buna en iyisi dökelim gene de. Tabak taşıyacak. Batırdık. Bir sürü iş çıkardık. Dökseydik kavanoza olurdu. Az diye dökmeyiverim dedim. Bu sefer de tabakta çanakta. Ama şöyle göstereyim kızlar. Reçelimizin bu şekilde oluyor. Bakın. Şu anda sıcak. Bu soğuduğu zaman daha da kıvamlanacak. Daha da lezzetlenecek. Süper olacak.
Ve afiyetle biz bu tabağı yiyeceğiz. Böğürtlen zamanı. Şu anda böğürtlenler bol bol oldu. Pazarlarda fiyatı ne kadardır bilmiyorum. Bunu da ben kendi bahçemden kopardığım için yani yaptım. Yine yaparız. Daha üstü dolu. Kızarıyor yavaş yavaş. Şimdilik benden bu kadar. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel güzel tariflerde görüşmek üzere. Kapatalım. Bay 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 bay. Bay bay. Bay bay. Evet. Sülale boyu buradayız. Kapatıyoruz. O o o o o.